Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın. Ben operatör doktor Mehmet Kaya. Bugün size meme büyütme ameliyatları hakkında bilgi vereceğim. Büyütme ameliyatları yani protezle meme büyütme ameliyatları kimlere yapılır? Eğer hastanın meme dokusu yani meme volümü azsa, bunun sebebi işte doğumsal olabilir ya da kilo kaybına bağlı ya da emzirmeden sonra postpartum involüsyon dediğimiz emzirme sonrası memenin volümünün düşmesi sebebiyle hastalar meme protezle büyütme ameliyatına ihtiyaç gösterebilirler. Meme protez ameliyatından önce hastaları muayene ettiğimizde protezin hangi bölgeye yerleştirileceği, yani bu direkt memenin altına olabilir, pektoral adere dediğimiz göğüs kasının altına yerleştirilebilir. Ya da pektoral aderenin üzerinde subfasyal plan dediğimiz bir plana da yerleştirilebilir. Bunları tabii ameliyat öncesinde hastayı görüp hastayla beraber muayene ettikten sonra planlamak daha doğru olur. Hastanın isteğine göre ya da memenin durumuna göre meme altından, meme başından ya da koltuk altından kesilerle bu ameliyat gerçekleşebilmekte. Eğer hastanın meme volümü çok düşük ve de göğüs derisinde çok fazlalık varsa, sarkma varsa bu sefer meme büyütme ameliyatları toparlama ameliyatı dediğimiz, mastopeksi dediğimiz ameliyatta bir kombine edilmektedir. Meme protez ameliyatı ortalama 45 dakikayla 1 saat, 1,5 saat arasında süren bir ameliyat. Genellikle bir gün yatış gerektirebiliyor hastanede. Yani aynı gün göndermiyoruz hastaları. Memenin durumuna göre, toparlama yapılıp yapılmamasına göre bazen diren dediğimiz içerideki kanı boşaltacak aparatlar takılabiliyor. Meme protezinde kullanılan materyaller silikon yani karbon polimeri doğada en çok bulunan maddelerden birisi. O yüzden karbona alerji kolay kolay beklemez. Yani silikon koyduğumuz hastada eğer düzgün bir marka kullanılmışsa, FDA onaylı, CE belgeli markalar kullanılmışsa alerji olma ihtimali, vücudun reddetme ihtimali çok zor. Hastadan sadece silikon koyulmuşsa, protez koyulmuşsa, ekstra toparlama, diğer işlemler yapılmamışsa bir hafta 10 gün içinde normal hayatına dönebilir. Hastalardan istediğimiz işte yüzüstü yatmaması, fazla memeyi travmatize ettirmemesi. Yani yaklaşık 1 aylık sürede de spor gibi bedensel aktivitelere dönebilir. Protezler eğer iyi bir marka kullanılmışsa, CE belgeli, FDA onaylı dediğimiz markalar kullanılmışsa bu protezlerin kolay kolay hani kansere yol açma ihtimali oldukça düşüktür. Normal rutin takiplerini, ultrasonla, mamografiyle takiplerini kolay kolay etkilemez. Hastalar normal silikon ameliyatı olmayan şahıslar nasıl takiplerini yaptırıyorsa o şekilde de rutin takiplerini yaptırabilirler. Meme protez ameliyatından sonra eğer hastada ekstra cilt alımı dediğimiz sarkık derinin toparlanması yani mastopeksi dediğimiz işlem yapılmamışsa hasta birkaç gün içinde işine dönebilir. Meme protez ameliyatının riskleri nelerdir? Meme protez ameliyatında bütün ameliyatlarda görülebilen işte anesteziye bağlı komplikasyonlar ya da kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonların yanında vücudun bunu bir yabancı madde gibi algılayıp etrafında kapsül oluşturması dediğimiz yani kapsül dediğimiz bir riski var. Bu da genelde %10-15 gibi hastalarda görülmekte. Ama bu hastalar büyük bir kısmı masajda ya da hiçbir tedavi gerektirmeden iyileşmekte. Çok az bir kısmına cerrahi müdahale yapılmaktadır. Meme protez ameliyatından sonra protez kendi başına emzirmeye engel bir durum teşkil etmez. Hastalar gayet rahatlıkla emzirebilir. %95-99 emzirme korunmaktadır. Meme protez ameliyatlarında hastanın istediği protez ne kadar büyük olursa ameliyat sonrası oluşacak komplikasyonlar, memenin sarkması, kapsül oluşması, dişlerin açılması ya da izlerin belirginleşmesi bir o kadar artmaktadır. Bugün sizlere meme protez ameliyatı ve sonrası sürecinden bahsettim. Ben operatör doktor Mehmet Kaya. Sağlıklı günler dilerim. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.